Elimizdeki kaynaklar gerçekten de tam bir duygu ve aksiyon fırtınası. İhanet var, saplantılı bir aşk var, gizli kimlikler. O kadar çok hareketli parça var ki insan ilk bakışta neresinden tutacağını şaşırıyor. Bugün senin için bu karmaşık ilişkiler ağını, bu olaylar zincirini böyle ilmek ilmek çözeceğiz. Bizi bekleyen ölümcül bir aşk üçgeni var, ters giden zekice bir güç oyunu var ve tüm bunların merkezinde duran bir anı bir anını tutmayan inanılmaz karmaşık bir karakter var. Misyonumuz basit aslında. Bu dağınık görünen parçaları birleştirmek ve en sonda her şeyin seyrini değiştiren o büyük sırra, o kilit anahtara ulaşmak. Hazır mısın? Kesinlikle hazırım. Çünkü dediğin gibi bu sahneler ilk bakışta birbirinden kopuk hikayeler gibi durabilir. Yani bir yanda bir arabada yaşanan kanlı bir hesaplaşma, diğer yanda yüksek teknolojiyle planlanmış bir teslimatın fiyaskoyla sonuçlanması. Ama sana şunu söyleyebilirim, bu anlatıda hiçbir şey tesadüf değil. Her bir olay bir diğerinin habercisi aslında. Bizim işimiz de bu bağlantılara kurmak, karakterlerin motivasyonlarının derinine inmek. Sadece ne olduğunu değil, asıl önemli olan neden olduğunu anlamaya çalışacağız. Özellikle bir karakterin unuttuğu geçmişinin bugünün nasıl bir barut fıçısına çevirdiğini gördüğünde her şey daha da anlam kazanacak. O zaman en sarsıcı yerden başlayalım. İnsanı koltuğuna çivileyen o sahneden. Bir arabanın içindeyiz. Sıkışıp kalmış 3 karakter, ortam inanılmaz gergin. Ayten isimli kadın, Faruk'a olan aşkını neredeyse ilahi bir boyuta taşımış. Kaynakta geçen şu sözlerini hatırlarsın. Ona uğramayan gemiler batsın, ondan geçmeyen trenler devrilsin, onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Çok şiirsel, çok tutkulu bir başlangıç ama. Ama saniyeler içinde bu tutku ölümcül bir saplantıya dönüşüyor. Tam olarak öyle. Buradaki duygu artık aşk kategorisinden çıkmış. Tamamen bir takıntıya, bir mülkiyet hissine dönüşmüş durumda. Karşılık bulamadığı anda o kutsallaştırdığı sevgi objesi de dahil her şeyi yok etmeye hazır. Sahnenin tansiyonunu aniden yükselten o tehdidi duyuyoruz. Önce ikiniz de geberip gideceksiniz. İşte bu, romantik bir hayal kırıklığının ne kadar tehlikeli bir patlamaya dönüşebileceğinin en net kanıtı. Ve o patlama anı geliyor. Bir arbede, bir boğuşma ve bir el silah sesi. Sonrasında ise Ayten'in o şok içindeki sözleri. Seni öldürecek sandım. Hemen ardından da Allah kahretsin diye bir feryat. Yani anlıyoruz ki bu cinayet planlı falan değil. Tamamen o anki panikle, anlık bir kararla işleniyor. Faruk'u koruma güdüsü mü bu, yoksa kontrolü tamamen kaybetmenin getirdiği bir delilik anı mı? Bence ikisi de iç içe geçmiş durumda. Bu, karakterlerin ne kadar uçlarda yaşadığının ilk sinyali. Seni öldürecek sandım demesi bir meşrulaştırma çabası gibi duruyor. Ama altta yatan asıl duygu şu: benim olmayanı kimsenin yapamam. Bu Faruk'u korumak kadar ona sahip olma arzusunun da bir tezahürü. Bu sahne bize bu anlatıdaki karakterlerin sevdiklerini ya da sahip olmak istediklerini korumak için gözlerini kırpmadan en kırmızı çizgileri bile aşabileceklerini en başından gösteriyor. Bu şiddet seviyesi adeta gireceğimiz dünyanın normali olacak. Ayten'in bu kontrolsüz saplantısı her şeyin bir anda nasıl çığırından çıkabileceğini gösteriyor. Ama bu dünyada bir de kontrolü tamamen elinde tuttuğunu sananlar var. Mesela Kadir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladığını düşünüyordu. Kaynakları okurken senin de dikkatini çekmiştir. Temassız teslimat diyor ama plan aslında inanılmaz riskli. Çok zekice kurgulanmış bir plan aslında. Kumar borcuna batmış, kaybedecek bir şeyi kalmamış birini buluyor ve onu Fırat Kural adında birine yem olarak gönderiyor. Kendisi de güvenli bir mesafeden her şeyi izliyor. Kağıt üzerinde kusursuz. Ama bu tarz dünyalarda unutmaman gereken bir kural var. En kusursuz planlar bile insana dair, geçmişe dair beklenmedik bir detayla tuzla buz olabilir. Ve o detay geliyor. Karşı tarafın sorduğu o basit ama yıkıcı soru. Çocukken çiftlikte bir kız vardı, hatırlıyor musun? İşte o an Kadir'in yem olarak gönderdiği adam donup kalıyor. Bu soruya verebilecek bir cevabı yok. Ve Kadir'in bütün planı, o koca operasyonu tek bir cümleyle çöküyor. Ama asıl darbe bu değil, değil mi? Asıl yıkım sonradan geliyor. Kesinlikle.
Planın çöküşü sadece bir başlangıç. Asıl darbe, ihanetin en yakınından gelmesi. Kadir'in ortağının en başından beri ihtiyar diye bilinen o gizemli figürle çalıştığını öğreniyoruz. Bu sadece maddi bir kayıp değil. Bu, Kadir'in yargı yeteneğine, insan sarraflığına, kurduğu tüm sisteme indirilmiş bir darbe. Peki sence bu sadece bir ihanet mi, yoksa ihtiyarın Kadir'i psikolojik olarak da çökertmek için kurduğu daha büyük bir oyunun parçası mı? Yani en güvendiği insanın ihaneti, kaybedilen paradan çok daha büyük bir yara açıyor. Belki de amaç tam olarak buydu. Bu tam bir psikolojik harp taktiği. İhtiyar sadece parasını geri almakla kalmıyor, Kadir'in özgüvenini de yerle bir ediyor. Onu sadece zayıflatmıyor, aynı zamanda paranoyaklaştırıyor. Artık kimseye güvenemeyecek. Zaten hemen sonrasında gördüğümüz o çöküş anı da bunu kanıtlıyor. Arabayı deli gibi kullanırkenki o isyanı, babasının bile kendisi yerine Eşref'i seçtiğini haykırması. Bu sadece o anki bir başarısızlığın değil, bir ömür boyu birikmiş bir reddedilmişlik hissinin patlaması. Tam o umutsuzluk anında arkadaşı Kenan'ın o motivasyon konuşması devreye giriyor. Kadir, babasından sen, kendine gel, Eşref'i bir kere devirdin, yine yaparsın. Bu cümle bize çok önemli bir şey söylüyor. Kadir, şu an düşmüş bir lider olabilir ama geçmişte zirveyi görmüş. Yani içinde o potansiyel hala var. Bu da onu ileride daha tehlikeli yapabilir. Kesinlikle. Kadir'in bu çöküşü, anlatının diğer merkez karakteri Eşref'in o sarsılmaz görünen gücüyle tam bir tezat oluşturuyor. Ve şimdi Eşref'in o karmaşık, o iki kutuplu dünyasına daha yakından bakmanın tam zamanı. Çünkü Kadir'in planını bozan o masumane sorudaki çiftlikteki kızın anahtarı da Eşref'te saklı. Gelelim Eşref'e. Gerçekten de anlaşılması en zor karakter. Onu ilk gördüğümüz sahnelerden birinde Nisan adında bir kadının evine zorla girdiğine tanık oluyoruz. Kapıyı tekmeliyor, camı indiriyor, tam bir öfke patlaması. Sebebi de Nisan'ın bir muhbire sahip çıkması. Eşref için ihanetin affı yok ve bu ihanete kalkan olanın da cezalandırılması gerekiyor. Gerekirse dünyayı da yıkarım diyor. Bu adamın şakası yok. Bu sahne Eşref'in ne kadar kontrolcü ve şiddete eğilimli olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ama burada çatışmanın temelinde basit bir öfke krizinden daha derin bir şey var. Onu asıl çileden çıkaran şey, Nisan'ın onu cani olarak görmesi. Nisan'ın şu sözleri Eşref'in zayıf karnına dokunuyor. Bir cani gibi o kıza zarar vermene sessiz kalacak bir kadın değilim ben. Bak, Eşref şiddet kullanmaktan çekinmiyor. Bu onun doğasının bir parçası. Ama Nisan'ın gözünde o etiketi, cani etiketini taşımak istemiyor. Bu onun için bir hakaret. Yani aslında benim kurallarım var, ben barbar değilim mi demeye çalışıyor. Nisan'ın onu öyle görmesi bütün o imajını yerle bir ediyor. Arındaki gerilim de ancak Eşref'in o kıza zarar vermeyeceğine dair söz vermesiyle diniyor. Ve o sözden sonra söylediği cümle ilişkilerinin tüm dinamiğini özetliyor. Sen başkasın, sen benimsin, benden bir parçasın. Bu cümlede hem derin bir sevgi var hem de inanılmaz bir sahiplenme. Bu bir aşk mı yoksa bir mülkiyet ilanı mı? İşte Eşref'in karmaşası tam da bu soruda yatıyor. Bu kapıyı pencereyi indiren, dünyayı yakmakla tehdit eden adamdan sonra gördüğümüz sahne ise insanı gerçekten şaşkına çeviriyor. Bir ağaç evindeyiz. Eşref, Yakup Baba adını verdiği birinin hayrına yüzlerce fakir ve yetim için günde 3 öğün bedava yemek dağıtan bir araçmış. Oradaki çocuklarla, yaşlılarla kurduğu bağ az önceki şiddet dolu adamdan eser bırakmıyor. Hatta biri ona, Eşref abi yetimlerin babasıdır diyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu ikilem, bu tür karakterler için adeta bir hayatta kalma mekanizması. Yaptıkları karanlık işlerin omuzlarına bindirdiği vicdani yükü taşıyabilmek için. Kendilerine iyi olduklarını kanıtlayacakları, nefes alacakları bir alan yaratıyorlar. O aşevi, Eşref'in sadece vicdanını rahatlatma yeri değil, aynı zamanda Nisan'a ve dünyaya sunduğu bir maske. Kaynaklardaki anlatıcı sesinin tespiti bu noktada çok kilit. Eşref abi hayatta sadece böyle anlarda mutlu olurdu, kendini iyi bir insan gibi hissederdi. Olmadığını biliyordu ama böyle hissetmek onun hoşuna gidiyordu. Olmadığını biliyordu ama kısmı çok çarpıcı. Yani bu bir kendini kandırmaca mı?
Yoksa gerçekten içinde bir yerlerde o iyi insan olma potansiyeli var mı? Bu sorunun cevabı muhtemelen Eşref'in kendisinde bile net değil. Bu hayır işleri, işlediği günahlar için bir tür kefaret mi, yoksa sadece imaj çalışması mı? Belki de her ikisi birden. Bu ahlaki gri alan onu basit bir kötü adam olmaktan çıkarıp empati kurabileceğin, motivasyonlarını merak ettiğin, çok boyutlu ve trajik bir karaktere dönüştürüyor. Ve şimdi tüm bu ayrı ayrı izlediğimiz hikayelerin, bu farklı karakterlerin ve motivasyonların tek bir noktada kesiştiği o zirve anına geliyoruz. Eşref, Kadir'in planını bozan ve herkesin adını fısıltıyla andığı o gizemli ihtiyar ile adamlarının bulunduğu bir mekanda yüzleşiyor. Ortam bıçak sırtı. Silahlar çekiliyor, tepede bir helikopter sesi, tam bir kaos. Bu an, satranç tahtasındaki bütün taşların devrildiği an. Eşref, o ana kadar ulaşılamaz, neredeyse mitolojik bir figür olan ihtiyara doğrudan meydan okuyor. Bu, fiziksel bir hamleden çok daha fazlası. Bu, kurulu düzene karşı bir isyan bayrağı. O andaki çatışma, mermiler, patlamalar, aslında karakterler arasındaki o kırılgan düzenin tamamen yıkıldığını ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını simgeliyor. İşte o kaosun tam ortasında zamanın adeta yavaşladığı o an yaşanıyor. Eşref, tehlikede olan Nisan'a yardım etmek için elini uzatıyor ve ona bambaşka bir isimle sesleniyor. Rüya. Tek bir kelime. Ama bu kelime Nisan'da adeta bir elektrik şoku etkisi yaratıyor. O anda şiirsel bir dış ses duyuyoruz. Bir parça meksikmiş gibi divane dolanır dururum hafızalarda. Sanki Nisa'nın zihnindeki kilitli bir kapı aralanıyor ve bölümün son cümlesi dökülüyor dudaklarından. Ben rüyayım. Ve işte, bütün parçalar burada birleşiyor. Analizin en başına dönelim. Kadir'in planını ne bozmuştu? O kilit soru. Çocukken çiftlikte bir kız vardı, hatırlıyor musun? İşte o kız. O unutulmuş anı, rüyanın ta kendisi. Yani Nisan. Senin de fark ettiğin gibi Nisan'ın unuttuğu, belki de unutturulduğu bir geçmişi, bir kimliği var. Bu sadece bir isim değişikliği değil. Bu onun bu hikayedeki bütün konumunu, Eşref'le olan o tutkulu ama bir o kadar da sahiplenici ilişkisinin kökenini ve en önemlisi ihtiyarla olan o gizemli bağını tamamen yeniden yazan bir deprem. Yani Eşref'in Nisan'a olan o "sen başkasın, benden bir parçasın" takıntısı aslında geçmişten gelen bir bağa dayanıyor olabilir. Bu her şeyi değiştirir. Her şeyi, o ana kadar izlediğimiz her sahnenin anlamı bir anda derinleşiyor. Eşref'in şiddeti, korumacılığı, Kadir'in başarısızlığına neden olan o küçük detay. Hepsi gelip bu tek kelimelik ifşaya bağlanıyor. Rüya kelimesi. Sadece bir isim değil, geçmişin hayaleti. Ve şimdi o hayalet uyandı. Özetle, saplantılı bir aşkın cinayete yol açtığı, zekice bir komplonun tek bir anıyla çöktüğü ve bir adamın hem cani hem de bir hayırsever olabildiği bir olaylar zincirini takip ettik. Ama anlıyoruz ki tüm bu yollar aslında tek bir yere çıkıyormuş. Bir kadının unuttuğu kimliğine. Ve o kimliği hatırlamasıyla asıl hikaye şimdi başlıyor. Bu unutulmuş kimlik, ihtiyar ile olan gizemli denklemi nasıl çözecek ya da daha da karmaşık hale getirecek? Önüne serdiğimiz bu parçaları birleştirdiğimizde gördük ki, bu karakterlerin hiçbiri sandığımız kişi değil. Asıl soru şu, onlar gerçekten kim olduklarını öğrendiklerinde neye dönüşecekler?